Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Serdar. Hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Harvard'dayız. Ahmet arkadaşımla birlikte. Ahmet Türkiye'den birkaç gün önce geldi. Türkiye ile Amerika'nın farklarını biraz değerlendireceğiz. Orada neler farklı, burada neler farklı. Sonuçta Ahmet burada yaşıyordu. 1,5 yıl üstüne Türkiye'ye gitti. Gittiğinde orada ne gibi farklılıklar gördü? Acaba orada yaşamak ister mi uzun vadede? Bu gibi soruların peşine düşeceğiz bu videoda ve sizlerle birlikte biraz Harvard'ı gezeceğiz. Umarım bu video hepimiz adına faydalı, eğlenceli ve bilgi dolu olur. Şimdi gelin hep birlikte videoya geçelim. Harvard'ın kurucusu abimiz. Şöyle John Harvard'mış. Burada herkes fotoğraf çekiliyor abimizle. Neyse biz konumuza dönelim. Evet arkadaşlar, Ahmet öncelikle sen kendini biraz tanıt kankam. Merhaba arkadaşlar, ben Serdar'la aşağı yukarı aynı süredir Amerika'dayım. 1,5 sene oluyor işte. Kart aldıktan sonra Türkiye'ye ilk defa gittim. Yaklaşık 50 gün kadar orada kaldıktan sonra tekrar döndüm. Serdar'la buluştuk. Boston'dayız şu an, Harvard'da. Öyle. Kısa bir konuşma yapacağız. Provincetown'da tanışmıştık zaten. Burada bizim bir sürü arkadaşımız var. Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri. Hatta ilk 3'te MIT var. MIT, Harvard, Oxford. Aynen. MIT bu yıl birinci oldu diye biliyorum. 2 Oxford, 3 Harvard. MIT ve Harvard Boston'da arkadaşlar. Dünyanın en iyi iki üniversitesi burada. Benim de zaten Boston'a taşınma sebeplerimden biri de buydu. Çünkü çok kaliteli bir şehir gibi gözüktü bana. Zaten öyle tabii de. Öyle. Şimdi Ahmet, sen Türkiye'ye gittin kanka. Evet. Ne zaman geldin? 2-3 gün falan oldu herhalde. Dün ya da bir önceki gün geldim. Tam hatırlamıyorum. Akşam geldim zaten. Yorgundum. Uyudum bayağı bir süre. Yol yorgunluğunu falan attık işte. 50 gündür Türkiye'deydim. Aha. Ya gittiğimde tabii 1,5 senedir yoktum Türkiye'de ama döndüğüm zaman gördüklerime şok oldum. Herkesle konuşuyorduk, anlatıyorlardı. Şöyle pahalı, böyle değişti falan diye. Ama tabii herkes geldiğinde kendi gözlerinle göreceksin diyordu. Çünkü hani hayal ettiğimin çok daha üstünde bir değişim vardı. Gittiğimde gördüm, hani şok oldum. O yüzden 50 günün sonunda buraya geldik tekrar. 50 gün mü kaldın? Aynen, tam 50 gün. Ilk gittiğinde böyle şok olduğun şey neydi? Hatırlıyor musun? Ya ilk gittiğimde zaten otele gitmiştik. Çok fazla bir para harcamadık. Otelin fiyatı zaten çok yüksekti. 150.000 TL'ye sadece bir haftalık tatil için otele ödemiştik. Ama otelden ayrılırken, Antalya'dan Kayseri'ye gelirken petrol ofisinde durup sadece çikolata, cipsi, birkaç içecek falan aldığımızda ben en fazla 150-200 diye tutmasını beklediğim hesap 625 lira deyince İlk şokum orada başladı. Sonra anladım Petrol ki Türkiye cips değişmiş. falan aldın, 625 İçecek, lira. cipsi, çikolata. Ben şok oldum yani. Sonra ben oradan ayrılmadan önce işte Kayseri'de arkadaşla yemek yiyorduk. En fazla 60-70 TL ödüyorduk ve güzel de yiyip doyuyorduk. Şimdi 2 kişi minimum 400-500. Gittiğim her yerde 500-1000 liradan aşağı hesap ödemedim. Bir çay kahve içiyorsun, en aşağı 400-500. Hani fiyatlar inanılmaz yüksek. Şimdi şöyle, bu fiyatları kanka dolardan TL'ye çevirdiğinde de yani düşük yapmıyor. Ya zaten Yine yok, çok yüksek. Hani asgari ücret alan bir adam için ev kiraları 6,5-7 bin olmuş. Kayseri için söylüyorum. Hadi asgari ücret 11 bin desek, hani dışarıda gidip yemek yemeye hakkı yok gibi bir şey. Ya gidip bir kez yiyebilir ya da onu bile yiyemez. Hani fiyatlar gerçekten o seviyelere gelmiş. Öyle yani, hani bayağı üzücü tabii. Ben gitmeden önce bile bu kadar değildi. 1,5 senede bu kadar değiştiğini görmek çok sıkıntı. Sen bile dolarla gidip böyle isyan ediyorsan. Ya öyle günlük Orada ortalama 5000 TL falan harcadık. Tabii ama herkesin hesabını falan ben ödedim. Hani öyle şeyler de var. Sadece kendi yediğim içtiğim o kadar tuttu demiyorum. Genelde 4 kişi 5 kişi dolaştık. Hep ben ödedim yediğimizi içtiğimizi. O şekilde günlük 5000'i rahat geçiyor. Ama hadi günlük zaten kişi başı bireysel harcama, bir dışarıda yemek yiyeyim, kahve içeyim desen minimum 500 lira, 600-700 tutar yani. Aynen. Çok pahalı çünkü. Şu an bir kahve zaten 100-150 lira falan. Öyle, Normal, değil mi? öyle çok pahalı. Şunları aldık mesela daha demin. Bu 6 dolar. 6 dolar verdik. TL olarak baktığında yine Türkiye'de belki de yine daha pahalıya bile gelebilir. Bazı durumlarda Ya öyle, veya çok bazı yerlerde. pahalı. Başka neler hissettin kanka? Yani farklı gelen neydi? Burada ne farklı mesela? Burada yaşadın sonuçta. 1,5 yıldan daha fazla Yani dönmedin. orada, sonra döndün. Orada baskın olarak hissettiğim, hani ben gitmeden önce de tabii sıkıntılar vardı ama şu an insanlar çok ciddi derecede mutsuz. Hani mutlu hiç kimseyi göremiyorsun. Herkes düşünceli, herkes yarını düşünüyor. Çok kaliteli üniversitelerden mezun olan arkadaşlarımın 25-26 bin TL maaşla işe girdiğini gördüm ve 4-5 senelerini verip kendilerini parçaladılar resmen. Çok iyi üniversitelerden mezun oldular. Şu an 16 bin TL kira ödüyor zaten İstanbul'da. Bence hak ettikleri bu değil.
çok daha iyisi olmalı. Herkes yarını düşünüyor. Hiç kimse rahat edemiyor, rahat para harcayamıyor. Ya sırf ekonomi olarak bakarsan böyle ama manevi anlamda insanların sıcaklığı, oradaki olan şeyler, yemekler, sohbet, oturma falan tabii bunlar bambaşka. Param olsa Türkiye'den başka hiçbir yerde yaşamam. İşin orası ayrı. Ama şimdi her şey ekonomiye dayandığı için Amerika daha cazip geliyor. Hayatını Türkiye'de idame ettirebilecek kadar paran olsa, belirli bir gelirin olsa Amerika'da yaşamazsın, Türkiye'de yaşarsın. Yani. Ya tabii hani pasif bir gelirim olsa böyle aylık 60-70 bin TL en az şu an. Tek başıma olarak söylüyorum çünkü abartılı gibi gelmesin. Gerçekten gidenler anlayacak beni. Bana söylediklerinde inanmıyordum. Türkiye'de yaşayanlar da izleyeceği için direkt anlayacaklardır. Ya ama şimdi dışarıdan birinin gözü olarak onlar belki çok artışı fark edemiyor olabilir ama ben gidip bir anda tekrar dönünce gerçekten şok oldum. Ama tabii o sıcaklık, samimiyet, yemekler, insanların sevgisi, karşılaması, akşam çıkıp bir yerde oturman, sokakların dolu olması. Türkçe konuşman. Bunlar tabii bambaşka şeyler çünkü şu an geldim buraya, ikinci, üçüncü günüm bomboş sokaklar. Şu an üniversitenin içindeyiz, 3-5 tane adam var da genel anlamda bomboş. Hani çok sıkıcı, hava soğuk. Ama burada da mesela kalabalık yerlere gidebilirsin bir yandan. Ya var aslında kalabalık hani gidilebilir yerlerde var de da. yaşadığımız yer olarak şu an. Yani ya Boston biraz daha şeyimsi ya, nasıl diyeyim, Avrupamsı hayat. Yani hayat biraz daha düzenli. Mesela hafta içleri doğru düzgün etkinlik bulamazsın yani. Bir klaba gitsen boş olur. Ya cuma, hafta cumartesi, sonları pazar. Bence düzen açısından daha iyi bir şey. Zaten benim Boston'a seçme amaçlarımdan biri de buydu. Diğer videolarımda da söyledim birkaç tanesinde. Burada kendimi daha fazla geliştirebileceğimi düşündüm. Ben de açıkçası Kaliforniya tarafında, San Diego, Los Angeles bu taraflarda yaşamayı daha çok istiyorum. Soğuğu hiç sevmiyorum zaten ama alıştım. Ama burada kendimi daha fazla geliştirebileceğimi düşündüm. Dediğimiz gibi yani MIT, Harvard gibi üniversiteler burada. Bunlar bizim için hayaldi yani. Görmek bile şu an arkadaşlar içinde yürüyoruz yani. Yani burada bir hayat çok hızlı değil. Ya bu şimdi hani kişiye göre değişebilecek bir şey olduğu için herkesin tabii fikri, düşüncesi başka. Ya genelde böyle ben Amerika'ya gelmeden önce videolar izlerken YouTuber'lara hani hep yorum yapıyordum. Hala vardır yorumlarım. O kadar zorsa dayanamıyorsan çık gel falan diye. İş gerçekten onun gibi ama burada yaşayınca işler biraz değişiyor. Maneviyat çok eksik kalıyor. Hani böyle yapabileceğin şeylerin sayısı çok düşüyor. Tamam cebinde paran oluyor, istediğin arabaya biniyorsun, birçok şey yapıyorsun. Herkese de gelmesini öneririm zaten. Ama buranın da bu tarz zorlukları var yani. Sadece açıklamak için. Yoksa kimseyi caydırmak için falan değil. Ben de uğraştım buraya gelmek için o kadar. Herkes uğraşıyor, geliyor. Gelmenizi tabii öneririm. Ki bence burada Amerika'nın süreci arkadaşlar, buradaki sistem bireysel. Yani böyle Türkiye'deki gibi bir kültürü yok burada. Sakın öyle düşünmeyin. Birçok kişi bireysel. Yani Türklerle yaşasan bile ister istemez bireysele dönüyorsun. Bana demişlerdi zaten. Buranın sistemi bireysel. Zamanla bu sisteme sen de alışacaksın. Ama Türkiye'de öyle değil. Herkes iç içe yardımlaşıyor. Burada da tabii yardımlaşıyorlar da Türkiye gibi değil. Ama bence buradaki süreç seni büyütüyor. Hayatı tamamıyla öğretiyor. Hayatın böyle ne bileyim ne kadar adi olduğunu diyelim. Ne kadar acımasız olduğunu bir yandan. Bura gerçekten geliştiriyor birçok anlamda. Evet. Hayatta kalmayı öğreniyorsun. Ben cebimde 400 dolar parayla sıfırdan geldim. Şu an geldiğimiz noktalar çok farklı. Ben de aynı 400 dolarla Ya geldim. birçok kişi böyle geliyor. Şimdi Türk genci çok zor hayattan geldiği için burada başarılı oluyor. Bura kolay geliyor tabii. Ya şans Server'ında oynayan her yerde oynar. öyle. Şans olarak da hani biraz böyle çok kötü gitmezse, yanlış insanlarla tanışmazsa bir şekilde hayatta kalıyor. Arabasını alıyor, telefonunu alıyor. Bunlara ulaşmak çok zor değil. Diğer şeyleri de mental olarak idare edebilen insanlar burada başarılı oluyor. Aynen. Ama şu nokta çok önemli burada. Ahmet de katılacaktır bana. Burada arkadaşlar her şey çok toz pembe gibi gözükse de, biz her şeyi alabiliyoruz gibi gözükse de, ev, araba, telefon. Evet, bunları alabiliyorsun bir şekilde. Ancak aylık giderler çok fazla. Yani burada kafadan herkesin 2500 dolar gideri var abi. Zaten ayda kazandığın para ne kadar? Ayda kazandığın paradan giderlerini çıkınca sana doğru düzgün bir para kalmıyor. Dolayısıyla birikim vesaire yapamıyorsun ilk etaplar için. İşte ne yapmak lazım? Uzun vadede ek gelir yaratmak lazım. Kendi işimizi kurmak lazım. Yoksa gidip Uber yapıp, ne bileyim DoorDash yapıp veya restoranlarda çalışıp bu iş yürümez. Yürümez. Sadece kendini döndürürsün. Ki Türkiye'de de kendini döndürdün. Yalandan yere buraya gelip de burada sadece kendini döndürmek için hayat mücadelesi vermene hiç gerek yok. Türkiye'de kalın, böyle şeylerle geleceksiniz bence. Yani normal işlerde çalışarak kirayı ödedikten sonra mutfak alışverişi, telefon taksiti, araba taksiti derken ele çok bir şey kalmıyor. Biriktirmek çok mümkün değil. Tabii. Ekstra işler yapıp kafanı çalıştırman gerekiyor, zorundasın. Yoksa Türkiye'den çok aşırı uçuk bir hayat yaşaman zor. En fazla telefonun, araban olur. Aynen.
Aynen. Yoksa gerçekten ya sağlık mesela bak bir sürü arkadaşım var. Hatta sen de sıkıntı çektin. Gidemiyoruz abi. Gidemiyorlar. Benim şükür hiçbir şey olmadı da hala. Yani bir diş çektirmek 2000-3000 dolar. Ne bileyim bir muayene olmak 2000 dolar, 1000 dolar yani. Bu paraları verdiğin zaman zaten yok oluyorsun. Öyle sağlık sistemi rezalet. Sağlık sisteminde Türkiye belki de dünya birincisi. Gerçekten çok iyi. Reisimiz sağ olsun arkadan ver müziği şimdi. Dombura. Dombura. Ama mesela geçen yaz dişim çok kötüydü. 20 gün falan acıdan ağladım, uyuyamadım. 4-5 hastaneye gittim. Hepsi de en düşük fiyat veren 4700 dolar dedi dişime kanal tedavisi için. Yaptıramadım. İğne ilaçla bir şekilde geçiştirdik. Şimdi Türkiye'ye gittiğimde yaptırdım. Yani tertemiz. Hiç sorun, sıkıntı yok. Neredeyse bedava yani. Özele gitmemize rağmen çok uygun bir fiyat ödedim. Sağlık yönünden çok iyi tabii. Ya bu arada arkadaşlar Harvard sadece buradan ibaret değil. Bir sürü kampüsü var. Sadece mesela işletme için MBA kampüsü farklı bir yerde. Burası hangi kampüs tam olarak bilmiyorum ama yani bayağı büyük. Bunun da bilgisini vermiş olalım ve yapılar hep böyle yani şu renklerde biraz. Çok tatlı bir görünümü var. Şu ne? Kilise mi? Aynen. İnsanların psikolojisi nasıldı kanka? İnsanların hareketleri mesela. Kanka, değişen bir şey gördün mü? Şöyle, önceden de zaten yurt dışına kaçma ihtiyacı, çabası vardı herkeste ama bu gittiğimde daha çok şey oldu. Ben bir İstanbul'a gitmeden önce işte Kayseri'den İstanbul'a gidecektim. Ondan birkaç gün önce arabayla trafik kazası yaptık. Sonra işte hastaneye gittik acile. Orada yani acil bölümünden girdik, kaza yapmışız. İşte başımızı falan vurduk. Doktor bana şey diyor, baktı, ABD kimliğini verdim işte ehliyetini. Oraya nasıl gittin diyor, nerede yaşıyorsun, ne iş yapıyorsun diyor bana bakmadan. Hani doktor bile o kadar kaçmaya çalışıyor ki. Ben de artık taksicilik dedim uzatmayayım diye. Yanındaki doktor diyor ki herkesin hayali diyor. Ya şu an acil servisteki doktorlar bile bunu düşünüyor. Diğer hastane olayında da yine böyle hemşireler falan yani her şeyden önce nasıl gittin, nasıl gidebiliriz? Gerçekten hastanede bile bunlar başımıza geldi. Böyle olaylar yaşadık. Hani o yüzden ülkedeki olarak şu an herkeste bir mutsuzluk, geleceği görememe, kaçma çabası var. Ya zaten hani buranın da zorluklarını falan anlatıyoruz ama herkes bilsin diye, herkesin gelmesi gerekiyor zaten. Çünkü bizim ülkede artık doktor, daha üstü yok. Onlar bile nasıl gidebilirim diye düşünüyorsa o ülke bitmiştir yani, yapacak bir şey yok. Ya bu da şey demek değil arkadaşlar ama yani tamamıyla her şeyimizi kaybettik. Türkiye yaşanılmayacak halde değil. Yani şu anda internet var elimizde. İnternetle birlikte dünyada istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz. İstediğimiz girişimi yapabiliriz. Bence bu çok büyük bir nimet. Yani buraya gelmek isteyenler yine internet aracılığıyla buraya nasıl geleceklerini, internetten şirket kurup belki şirketleri üzerinden vize alabilirler. Tabii şirketleri belirli bir faaliyette bulunması gerekiyor. Bunu demek istedim çünkü biraz da çok karamsar yaklaşabilenler oluyor olaylara. Bence her zaman bir çıkış yolu vardır. Yani Türkiye'de yaşıyoruz diye hiçbir şeyin sonu değil. Oradan konuşmak kolay falan demeyin bana. Ben de hayatımı değiştirip buralara geldim yani. Ben de bu seviyede değildim. Bence Türkiye'deyken de bir çıkış yolunuz var. Yani tamamıyla karamsar bakmayın olaylara. Ya ben gelmek için 3 sene uğraştım. Ekstra üniversite okudum. Ben de bayağı fedakarlık yaptım. Para harcadım, zaman harcadım. Hani bir sürü yollardan geçerek buraya geldik. İngilizcem çok kötüydü, şimdi geliştirdim falan. Her şey başlarda zor oluyor ama hani Türkiye'de de para kazanamazsınız, illa kötü yaşayacaksınız diye bir şey yok. Orada da bir şeyler yapabilirsiniz ama ya bize göre bura daha kolay olduğu için, insanlar daha adil olduğu için, çalıştığın hakkını alabildiğin için burası bize daha iyi geliyor. O yüzden, yoksa Türkiye'de benim zengin arkadaşım çok. Benden durumu kat kat iyi ama Türkiye'de yaşıyor. Öyle insanlar da var. Ama şimdi okul yoluyla bir yere varılamadığı için, anneden babadan da kalan bir şey yoksa, hani mal varlığı, miras falan, kendi başına bir şeyler başarman çok zor. Evet. Ya biz buraya sıfırdan gelip az çok bir şeyler başardığımız için daha kolay olduğunu söylüyoruz tabii. Amerika zaten kanka insana sıfırdan var olma hakkı veriyor yani. Burada her şeyinizi kaybetseniz gerçekten gidip şunu diyebilirsin, ben sıfırdan başlayabilirim. Biz sıfırdan başladık abi. 400 dolar. Ben de 400 dolar. Ya kaybetsem bitmişti, sıfırdı işte. Ben sıfırı gördüğüm de oldu. 400'de geldim. En son paramı hatta bir tane adam vardı ya Provincia'da şov yapıyordu sürekli böyle. Kılıç mılıç sallıyordu. Bak 5 dolarım kalmıştı. Yeni paycheck almama da ödeme almama da 3 gün falan var, tamam mı? 5 dolarım, adam o kadar güzel şov yaptı ki dedim ben bu parayı ona vereceğim ve ileride bir gün dedim şunu hatırlayacağım dedim. Adam o kadar adamın emeğinin karşılığını verdim ama cebimdeki son parayı verdim. Yani emeğin karşılığını vermeyi böyle bağdaştırmak istemiştim kendimle o zaman. O 5 doları da ona verdim, sıfırladım kanka. Yani sıfırda kaldım ben burada. Şu an çok şükür yani ikimizin de parası vardır. Çok yüksek değildir belki ama kendimiz idare ediyoruz. Ne bileyim arabalarımızı aldık. Ya şu an zaten hani zenginlik konumunda falan değiliz de istediğimiz şeyleri
şeyleri giyebiliyoruz, istediğimiz şeyleri yapabiliyoruz. Hani o anlamda bir rahatlık. Yoksa Porsche, Ferrari'miz falan yok. Tabii, Evlerimiz, tabii. arabalarımız. İşçiyiz abi. Öyle bir şey yok. Normal işçiyiz, çalışıyoruz ve İşçiyiz. arabamız var. Ama hani, Telefon var mesela. Telefon kullanıyor. ya onun gibi aslında temel şeyler Aynen. var. Ama herkes kullanıyor bunu. Aynen. Yani. Bunun bir farkı yok Ya burada bebeğin eliyle oynasın diye zaten iPhone 11 veriyorlar. Yani seviye öyle olduğu için. Çünkü bir şey değil ki. Şu an iPhone 11 200 dolar falan. Belki daha da düşmüştür. Burada Hani, TL'nin şeyi yok ya. Arabalar da aynı şekilde. İstediğin arabayı alırsın yani. 100 bin dolarlık araba da alırsın. Almak önemli değil. Bunu ödemek sıkıntı. Çünkü bunun sigortası var, aylık ödemesi var. Dediğim gibi burada para kazanıyoruz ama giderler çok pahalı abi. Burada Boston'da hele kiralar. Benim 2000 dolar kiram var. ya genel normal ortalama bir çalışanın eline aylık kira çıktıktan sonra 500-600 dolar falan kalıyor. Ya yine bir şekilde yetiyor. İstediği şeyi yiyor, içiyor, geziyor, tozuyor ama hani böyle çok ekstra da değil. Ekstra işler yapman gerekiyor ya da ekstra çalışman gerekiyor. Biraz işte Türkler bu konuda başarılı. Çünkü Amerikalılar, ben mesela birçok kişiden şey duydum. Bütün Türkler son model iPhone kullanıyor. Üstleri başları çok güzel. Nasıl yapıyorsunuz diye. Gülmüştüm yani. Çünkü bu bizim için hiçbir şey. Çok kolay. Aynen. Çünkü bizim ülkede şu an iPhone olmuş 80 bin lira. Hani burada hiçbir 8 şey. asgari ücret Hani gibi. konusu bile açılmıyor burada. Gidiyorsun alıyorsun o kadar. Yeter ki çalış. Emeğinin bir karşılığı var. Aynen. Ama dediğimiz gibi hani param olsa ben mesela Türkiye'de yaşarım. Burayı tercih etmem ama işte para yok. Mecbur. Para yapmak için Parasızlık. geldik zaten ama yapacağız abi ya. Yani çalışıyoruz Türkler, özellikle Türkler çok çalışıyor ama genellikle yani birçoğu diyeyim Uber tarzı vesaire böyle işlerde çalışıyorlar herhalde, öyle yansıyor. Çünkü burada da mesela bir Türk piyasası var, Türkler var ve geneli böyle yemek taşıma işleri, Uber işleri yapıyorlar çok yüksek kısmı. Tabii ki farklı işlerle uğraşan Türkler de vardır. Burada Boston'da, Harvard'da okuyan, MIT'de okuyan veya başka bir üniversite okuyan Türkler de vardır veya iş yapanlar da vardır. Ancak biz genellikle benim çevremde şu anda bunlar var. Ya böyle kişileri görüyorum. Ama ben açıkçası bunları yapmak istemiyorum. Bilmiyorum. Herkes kendi planını. Ahmet az çok biliyor zaten benim neler yapmak istediğimi. Ya biraz kafanın farklı çalışması gerekiyor. Hani buraya gelip normal yemek dağıtırım, şunu yaparım falan dersen hani yine öyle çok bir şey sahibi olmak mümkün değil. Biraz farklı işler yapıp ekstra şeylere girmek zorundasın yoksa olmuyor. Çünkü buradaki Türklerin birçoğu ayın sonunu getiriyor, mutfak alışverişini yapıyor, arabanın taksitini ödüyor, evinin kirasını ödüyor. Sıfıra iniyor neredeyse. Hani ayı hep böyle geçiriyor. Ekstra bir şeyler de yapmak zorundasın Sadece Türklerin yani. değil ki kanka. Dedik ya sistem buna yöneltiyor seni zaten yani. Yapamıyorsun Ya doğru öyle. düzgün bir şey. Kazanıyorsun para. Diyorum kira var, ne bileyim araban var, sigortan var. Hepsini ödeyince zaten ay sonu bir şey kalmıyor sana. Ya iyi yaşıyorsun ama biriktiremiyorsun. Aynen. Ekstra bir şey yapmazsan. İşte kendi işini kurarsan, ekstra bir şey yaparsan da sınırın yok Amerika'da yani. Aynen. Aylık 10 bin dolar da kazanabiliyorsun, 20-30 bin dolar da ama çoğunun olduğu gibi 2500-2000 dolar da oluyor. Ki mesela 10 bin dolarlar falan hayal değil. Öyle. Yazın kazanmıyor muyduk? Olduğu Pedikep'te oluyor. bile. Yani yerine göre, zamanına göre değişiyor. Kısa dönem olsa da iyi paralar kazandığımız da oluyor. Aynen. Lüks yerlerde garsonlar falan günlük 500-600 dolarlar Aynen. alıyor. Hani çok imkansız hayal değil burada bir şeyleri başarmak. İlla böyle gidip 50 sene üniversite okumana gerek yok. Ama üniversite okuduğunda da mesela 4 yıllık bir üniversite okuyup mezun olduğunda da mesela yazılım alanı olsun, farklı alanlar olsun. Minimum 80-90 bin dolarla başlıyorsun yıllık. Değerin çok Üniversite, oluyor evet. ve her yerde işe girebiliyorsun. Çalışma saatlerin çok düşük, hafta sonu tatil. Gerçekten değeri oluyor yani. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu Türkiye'ye gittiğimde mesela aslında ne kadar özlediğimi, aslında bir o kadar ne kadar da özlemediğimi fark ettim. Çünkü arada çok ince bir çizgi var. Günlük 5000 TL harcıyorum diyorum. Hadi ben tek yaşasam, hadi 500 harcayayım. Aylık alacağım asgari ücret bana nasıl yeter? Yetmez yani. Hani Yetmez ki. sadece şey yapacaksın. Evden işe, işten eve. Ayda birkaç kez dışarıda yemek ye. Bu kadar, bitti. Başka da bir şey yok. Hani hayali olanlar, bir şeyler başarmak isteyenler, adım atmak isteyenler bir şekilde Amerika şart değil, başka işlere yönelebilir, Avrupa'ya gidebilir. Hani adım atmanız gerekiyor çünkü ben bu videoları YouTube'dan 3-4 sene önce izlerken kafaları yiyordum. Nasıl gideceğim? Olmuyor, etmiyor, para yok, İngilizce yok. Bir şekilde başlarsan geliyor. Yani sıfırda İngilizcem. Şu an olduğum yerler hani çok garip, ben bile hayal edemiyordum. Ama bir şekilde Green oluyor. Card'ım var. Yani işte hani bunlar gerçekten hayal bile değildi. Millet Green Card için ödediği fiyatları hani hayal edemezsiniz. Cidden sırf Green Card alayım diye, şunu yapayım, bunu yapayım diye. Ama çalışınca, isteyince, biraz da şanslıysan bir şekilde oluyor. İsteyince ya bence. İstemek çok önemli. Ya istemek önemli aynen. Ve başlamak kanka. İstemek ve başlamak. Yani isteyip bir şeye başladıktan sonra belki en başta çok şey gözükebilir. Göremeyebilirsin yani ne yapmak istediğini ama o yolda devam ettikçe o pürüzler yavaş yavaş siliniyor her şey için. Bir işe de girdiğimiz zaman aynı. Hatta Mark Zuckerberg'in bir tane sözü var. Diyor ki hiçbir fikir
fikir diyor üzerine çalışmaya başlandığında diyor sonucu gözükmez diyor. O fikrin üzerinde çalışmaya devam ettikçe pürüzler ondan sonra ortadan kalkar ve fikri daha net görebiliriz. Tam olarak böyle değildi ama buradaki şeyi anlayın yani. Ana fikir. Ana fikri anlayın. Ana fikir buydu. Ana fikir kalmış aklımda. Tam söyledikleri kalmadı. Dolayısıyla böyle mesela bizim buraya geliş hikayetimizde benimkinde de böyleydi. İşte İngilizcem yoktu. Ne bileyim param yoktu ama dedim bir şekilde başlayayım. iPhone 11'im vardı hatta. 11'i sattım. Programın ön kayıt ücretini öyle vermiştim. Daha sonrasını bir şekilde bulacağım dedim. Dili de halledeceğim dedim bir şekilde. Ama niyetim önemli olan. Yola çıktım. Bakın buradayım. Devam ediyor. Şu anda yapmak istediğim şeyler için de aynı. Amazon'a mesela girdim şu an. Tam satış yapmadım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum tam olarak. Ancak ben karar verdim. Hop yolda bir tane arkadaşım çıktı karşıma. O işi biliyor biraz. Onunla birlikte mesela yapıyoruz. Şimdi ilerliyoruz. Yolda ilerledikçe dün bir arkadaşım daha aradı beni. O da satış yapıyormuş. Onların ürün aldığı bir toptancı var. Şimdi belki de biz o toptancıdan ürün alıp farklı ürünler satacağız. Yani yola çıktığımız zaman yolda ilerledikçe arkadaşlar bir şekilde doğru insanlar da bizi buluyor. İlerliyoruz yani gidiyoruz. Belki bazen geri gidiyor gibi gözüküyoruz ama uzun vadede bence her zaman ileri gidiyoruz. Hedefimizden kopmadığımız sürece. Ya tabii burada da hani hatalar, yanlışlar falan yapıyoruz. Ben de yaptım. Herkes mesela ilk bir senenin çok zor olacağını söylüyordu. Ama biz ilk geldiğimizde ilk 3 ay deli gibi çalıştık. Güzel para yaptık. Ben böyle çok hayale kapıldım. İlk geldiğimiz yer küçüktü. Dedim ben New York'a gidersem zengin olurum falan diye Paranın düşünüyordum. içinden geçerim. New York'a gittim. Bir 6-7 ay işsiz kaldım. Bütün parayı harcadım. Psikolojiyi bozdum falan. O zaman anladım gerçekten hani her şey pat diye olmuyor. Zaman şart yani. Biraz kendini geliştirmen gerekiyor. Dilini geliştirmen gerekiyor. Hani çok şanslı değilsen olmuyor yani. Her şeyin bir zamanı var. Ya sadece çalışmak gerekiyor, istemek gerekiyor. Sonra işte New York'tan ayrıldım. Zaten şehir olarak da hiç beğenmemiştim ama hem pahalıydı hem kendim beğenmemiştim. Para da bitince ayrıldım zaten. Tekrardan sıfırdan başladım. İşte konu yine aynı yere geliyor. Sıfır paradan tekrar hayat kurdum. Tekrar düzene soktum. Zor oluyor ama bir şekilde oluyor yani burada. Arttan eksi en başta 400 dolarla geldi dedi. Sonra artıya geçti. Orada bir... Ben 400 dolarla geldim. Sonra 20 bin dolarla New York'a gittim. Sonra 500 dolar cebimde para vardı. Tekrar döndüm. Provincetown'a kasabasına geri döndü. Ya öyle yapacak bir şey yok işte. Bazı şeyler başına gelmeden de öğrenilmiyor. Kim ne derse desin. Kesinlikle kanka. Bana dediler New York'a gitme, zor, yaşayamazsın, kötü. Dinlemedim, gittim. Ama iyi ki de gitmişim, tecrübe yani. Tecrübe, aynen. Ben çok da pişman değilim. Yok Çünkü abi. aklımda kalırdı. Olan oldu abi. Yani geçmişi bir tecrübe olarak kabul edip bu zamana kadar yaşadığımız hatalarımızla, doğrularımızla, iyisiyle, kötüsüyle her şeyi bugüne kadar tecrübe edip bugünden geleceğe doğru geleceğimizi inşa etmeliyiz. Çünkü geçmişte yaptıklarımızı değiştiremeyiz değil mi kanka? Aynen. 20 bin dolarını geri getirebilir misin? Yok. Getiremezsin ama Gelmiyor. bir daha 20 bin dolar yaptığında o parayı kaybetmezsin Aynen, işte. öyle bir şey var. Tecrübe olarak onu kabul edip bugünden geleceğe Aynen. hayatımızı kurmalıyız. Ya zaten psikoloji daha önemli işte bu olaylarda. Ders çıkarmak falan. Bir de Olduğu burada kadar. psikoloji demişken arkadaşlar burada çok büyük bir sıkıntımız var yani böyle gurbete gelenlerin. Psikolojimizi ayakta tutmamız da kolay olmuyor. Zor. Duygusal özlem var ailemize. Ya ben şimdi Türkiye'den döndüm. İlk hissettiğim şey bu oldu. Ben Türkiye'deyken 50 gün orada kaldım. Her gün sabah 8-9'da kalkıyorduk. Gece 1-2'ye kadar dolu dolu geçiyordu. Sürekli yapacak bir şey vardı. Buraya geldik. Uyandım. Evde kimse yok. Tek başımayım. Lan dışarıya gitsem kimle buluşacağım? Ne yapacağım? Nereye gideceğim? Bir tane insan yok sokakta. Her yer kapalı. Bomboş. O kadar kötü, o kadar yalnız hissettim ki akşama kadar evde durdum. Bütün günü evde geçirdim. Çünkü çıksam yapacak bir şey yok ki. Bir yerlere gitsen kapalı. Her yer akşam erken saatte kapanıyor. İnsanlar yok. Eğlence yok. Oturup böyle çay kahve içelim, sohbet edelim diyeceğim biri yok. Böyle şeyler çok zor tabii işte Türkiye'ye kıyasla. Ama burada da yine kişinin kendisinde bir eğer çevren varsa öyle ne bileyim öyle takılacağın arkadaşlar yine alternatif çıkabilir. Ya tabii öyle. Ya Kişiye burada göre çok çalışıyorsun değişir. ya genelde ne bileyim çalışıyorsun bilmiyorum. Ya ben burada şöyle insanları da biliyorum hani param olsa yine Türkiye'ye gitmem, ben burada mutluyum diyen insan da çok. Öyle insanlarla da tanıştım, konuştum. Ben Mesela. abi. Ya mesela hani çevresini kurmuş, buranın kültürünü seviyor, her şeyini seviyor. Param olsa da ben buradayım diyor. Mutluyum burada diyor. Ya ben de mutluyum. Mutsuz olduğumdan değil ama ister istemez Türkiye'yi arıyor yani insan. O yüzden. Bir de şimdi ya belki de gidip geldiğim için biraz şey oldu. Tabii Ahmet'in yaptığı yorumların birçoğu mesela şu an Türkiye'den yeni geldiği için sıcak yorumlar yapıyor. Ya Bunu şimdi da- yemekler falan o kadar geldik o yemeklerden. Tabii zor oluyor şimdi burada. Vay be.
Yani ben o videolar izlediğim dönemde çoğu YouTuber'ın altında daha yorumlarım vardır. Dayanamıyorsan çık gel falan diye. Yani gerçekten buraya gelmeden anlamıyorsunuz. Onlar da öyle diyordu. Lan diyordum. Ama gerçekten öyleymiş. Gelince anlaşılıyor bazı şeyler. İşte tecrübe yani. Yaşaman lazım. Yaşamak lazım. Ya ben mesela geri dönmek istemem arkadaşlar. Mesela Ahmet dedi ya daha demin. Kimisi dönmek ister Türkiye'ye belirli bir gelir olunca. Ben artık belki ileride olabilir. Çünkü buranın potansiyeli çok daha yüksek. Ben Türkiye'ye gitmek istediğimde yine giderim. Ben burada finansal özgürlüğüme ulaştığım zaman 6 ay Türkiye'de kalırım, 6 ay burada kalırım veya farklı şeyler yaparım. Ama burada kendimi ben daha iyi var edebileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki hayatı da şöyle, şimdi Boston'daki hayat tarzı farklı, Florida'daki farklı, ne bileyim Colorado'daki farklı, Yani. Chicago'daki farklı. Burada yaşayacağımız hayatta seçebiliyoruz. Çok seçenek var. Türkiye'de de o kadar yok mesela. Türkiye'de farklı. Aşağı yukarı her yer aynı. Mesela Kayseri, Konya aynı, Ankara. Hiçbir farkı yok ki. İnsanlar aynı, ortam Tabii. aynı. Ama Ama burada Antalya çok... farklı, ne bileyim İzmir tarafı farklı, İstanbul farklı Ya bir Antalya, dünya. İzmir, İstanbul farklı aynen. Onun haricinde geri kalan çoğu yer aynı gibi. Aynen, Çok insan. bir farkı yok yani. Rize'ye gidersin, orada farklı. Yaparım. Aynen, Rize farklı. Hiç Uzun yol gitmedim de. yaparım. Ne yaparım? Ora farklı. Orayı ben bilmiyorum, gitmedim ama. Ya burada en azından insanların bir değeri var, kıymeti var. Biz burada göçmen olmamıza rağmen hani tabii ister istemez ırkçılık oluyor ara sıra ama normal yani. Bizim ülkede nasıl oluyorsa bize de ara sıra burada nadir de olsa oluyor. Ama mesela Ben karşılaşmadım bu arada hala. burada bir kızla ben birkaç kez New York'ta başıma geldi de. Ya bu bölge çok güzel, insanlar temiz. Burada yaşamadım ama New York'ta birkaç başıma geldi. Burada mesela bir kızla tanıştığın zaman sana maaşını, işini sormuyor. Direkt sana bakıyor. Ya da insanlar kolay kolay paranla, pulunla ilgilenmiyor. O da çok önemli. Türkiye'de biraz gelecek düşünmek zorunda herkes. Onu da anlıyorum ama o da olmuyor. İşte Şu an ikimiz de potansiyel bir green card'ız, biliyorsun değil mi? öyle. Buradan ulaşmak isteyenler Serdar'a mesaj atabilir. Yok yok. Atmayın. Ahmet'e atın, Ahmet'in durumu daha iyi. Yok ya. İkimiz de normal, kendi yağımızda kavruluyoruz işte. Bizim durumumuz iyi değil arkadaşlar. Biz bitmişiz. Bu arada ben Spider-Man, hatırlıyorsanız. Spider Ahmet. Şu Aynen. an şapkam falan var ama Tanımayabilirsiniz. şu an Spider-Man formumda değilim. Dönüşüyorsun ama her gece bir sürü. Aynen. Çünkü gece suç başlıyor. Aynen. Bir de bura güvenli. Aynen öyle. Atıyorsun evden eve. Sen Evden zaten atarak Türkiye'ye geliyor. şeyle gitmişsin diyorlar. Uçağa asıldım, öyle gittim ben. Yer yoktu. Oraya bir ağ asıldın, kurdum. Aynen. Vay be. Orada güzeldi, havadar bir yerde. Para bile vermemiş mesela. Öyle. Örümcek adam olmanın farkı işte. Arkadaşlar bu arada bizi linçlemeyin, yani Starbucks'tan ürünü aldık ama direkt Ama Harvard'a giriyorduk. Yani şu şekilde oldu. Daha önceden birileri parasını ödemiş. Öğrenciler için ücretsiz koymuşlar. Ya biz almasak başkası alacaktı yani. Para ödememiş olduk. Yani. O şekilde bir yardımsever aldığı için bize sundular. Öyle beleş aldık yani. Beleş malı görünce biz kaçıramıyoruz arkadaşlar. Beleş mala benim zaafım var. Öyle. Yapacak Yani bir şey yok. gördüm mü Beleş. alırım. İçeceğiz. Ne yapalım? Boş yani. Biz içmesek ya çöpe atacaklar ya parası ödenmiş Yani. zaten. O zaman arkadaşlar biz buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Yani Ahmet'le hem buluştuk hem Aynen. konuştuk. Uzun Burada bir aradan sonra. konuşmuş da olduk zaten. Hem de videoya aldık bunu. Bunu biz paylaşırız. Hatta bu pazar günü, bugün ayın kaçı? 10 Aralık'ta bu video paylaşılmış olur. Biz 6'sında çekiyoruz. 4 gün sonra falan paylaşacağım. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Öyle hem sohbet havasında. Ahmet'in bayağı tecrübeleri oldu Türkiye'ye gidip geldiği için. Ayrıyetten Türkiye'de yaşıyorken Amerika'da yaşayan YouTuber'lara sallıyormuş. Siz onun yaptığını yapmayın burada. Ama Yani. ya öyle şimdi Türkiye'de yaşayanların psikolojisini de anlayabiliyorum. Ben de öyle olduğum için açıklıyorum zaten açık açık. Öyle oluyor. Orada yaşarken insanlar şey diyor, konuşması kolay. O zaman çık gel diyor ama öyle de olmuyor. Diğer şekilde de olmuyor. Az çok fikir edinin diye öyle tecrübelerimizi aktarıyoruz Aynen, yani. aynen. Bence güzel, sohbet tadında bir video oldu. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederiz biz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip yorum yapıp bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Spider Ahmet'e videomuza katıldığı için teşekkür Rica ediyoruz. ediyorum. Kendisinin de bir YouTube kanalı var. Aslında devam ediyor. Bugün sordum, yok etmeyeceğim falan dedi ama Ya ben bence edebilir. Videoyu bir atıyorum, bir atmıyorum öyle. İşte o sorunu çözmemiz lazım. Aynen. Onu konuşuruz. Mesela bak bu da bir istikrar sorunu. Tabii. Tam olarak karar veremedim. Ya karar veriyorum ama düzenli olarak çekip atmıyorum. Serdar mesela sürekli atıyor. Muhtemelen Ben de ara verdim 4 ay ama şimdi yine başladım. Ya, olabilir ama devamlılık önemli işte. Hani bırakmamışsın. Muhtemelen birkaç sene sonra iyi yerlerde umarım görürüz. İnşallah hep birlikte. Bakalım umarım. bunlar başlangıç.
Tabii şu an bir derdim yok zaten izlensin izlenmesin. Ben yaptığıma güveniyorum, atıyorum, bırakıyorum. Uzun vadede gelecektir. Kendimi yansıtıyorum. Neyse çok uzatmayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Biraz yürüyelim. Ama üşümedik şu an değil mi? Yani. Yo şu an iyi. Güneş açtı ve bu iyi geldi. Bay bay. Görüşürüz.